Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda okullar kapanıyor. Bildiğiniz üzere güzel bir bilgisayar artık sizin de hakkınız. Elimden geldiği kadar uygun fiyatlı oyun oynayabileceğiniz, tabii orta segmentlerde, onu da söylüyorum. Güzel, ucuz fiyatlı, yani bu sektör içerisinde bugünümüzde alabileceğimiz uygun fiyatlı bir bilgisayar ayarladım sizler için. Bilgisayarımıza monitör var, klavye, mouse var, kulaklık var. Sadece ekran kartı yok çünkü işlemciyi de ona göre ekran kartı olan APU bir işlemci seçtim. Hep beraber videomuza geçiş sağlıyoruz. Arkadaşlar bilgisayarımızın fiyatı 4571 liraya geliyor. Yine ince hesaptan baktım. Güzel, uygun fiyatlı. Dediğim gibi kurulum ve montaj istiyorsanız, test ve istiyorsanız o da ücretsiz olarak size yerinize getiriyorlar. Benim sizlere tavsiyem, eğer ki buradan bir bilgisayar alacaksınız veya fark etmez herhangi bir yerden bilgisayar alacaksanız, toplayacaksanız mutlaka montaj ve testi olan bir yer isteyin. Çünkü bu işi hani az çok bilenler varsa bir şey demiyorum ama bilmeyen kardeşlerim için riske girmeyin. Çünkü bu işler biraz risk içeren durumlardır. Şimdi hemen hızlı bir şekilde parçalarımızdan başlayalım. Öncelikle AMD Ryzen 3 2200G APU işlemcisini kullanıyor. Güzel bir işlemci. Anakartımız MSI'ın A320 Yonga setine kullanılan bir anakart. RAM olarak XPG'nin 8 GB'lık tek modüllü bir RAM. Hemen aşağı doğru indik. SSD olarak yani hard diskimiz Adata'nın 240 GB'lık 2.5 inçlik bir SATA 3 bağlantılı hard diski var arkadaşlar SSD. Monitör olarak Philips'in 21.5 inçlik 4 milisaniye 75 Hz'lik bir monitör koyduk. Kasa olarak Game Power'ın bir tane egzoz fanı olan kodlanabilir RGB'li bir güzel temperli camlı bir kasa koyduk. Power supply'miz yine Game Power'ın 500 wattlık artı 80'lik ve APFC olan güzel bir power supply. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim, değinmiştim. Klavye ve mouse'a geldik. A4 Tek'in klavye ve mouse olarak USB bağlı bir, yani kablolu klavye, kablolu mouse, USB bağlantılı set halinde bunu koyduk arkadaşlar. Bir tane de mikrofonlu kulaklık koyduk. Game Power'ın bu da güzel oyuncu gaming bir kulaklığı. Hemen hızlı bir şekilde parçalarına giriş yapalım. Dostlar, AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz'lik 6 MB cache bellekli, tabii ki üzerinde fan olan, soğutuculu ve fan olan bir işlemcimiz. Teknik özelliklerini hemen şöyle hızlıca sizlere söylemek istiyorum. 3.5 GHz'den 3.7 GHz'e kadar bir frekans desteği var. 6 MB'lık bir cache belleği var. 4 tane çekirdeği mevcut, 14 nanometrelik yarı iletken teknolojisini kullanmakta. Üzerinde AMD'nin Radeon Vega 8 ekran kartı var. Yani ekran işlemcisi var. Ekstra bir ekran kartı yani tabii ki isterseniz olursa tabii ki ekstra güzel olur. Ama dediğim gibi bizim sistemimizde biz fiyatımızı şişirmemek bağlamında. Çünkü ekran kartı piyasada bulmak çok zor. Bulunca da fiyatlar çok yüksek oluyor. Ben elimden geldiği kadar uygun bir cihaz sizlere önermeye çalışıyorum. Yoksa bana kalırsa 20-30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya bile bilgisayar mevcut toplayabilirsiniz. TDP değeri ise 65 wattlık bir TDP değeri var. Yani kullanmış olduğu enerji miktarı. Sıradaki parçamız MSI'ın A320 Yonga setini kullanan anakart. Anakartımıza güzel bir anakart. DDR4 RAM'ini kullanıyor. Overclock'ta 3.2 GHz'e kadar çıkabilmektedir. PS2 girişi mouse ve klavye de mevcut ama tabii ki bizim klavye mouse'umuz nedir? USB. Ama eğer elinizde bir klavye mouse varsa tabii ki almaya gerek yok. DVI çıkışı var, HDMI çıkışı var, USB ve ses kartı üzerinde mevcut arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da yani şunu söylemek istiyorum. Yonga setinde bile soğutucu olan fiyat performans bir anakart. Aşağı doğru indik arkadaşlar. Dilerseniz MSI'nin kendi programını kullanıp fan kontrolü bile yapabiliyorsunuz. Isı değerlerini ölçebiliyorsunuz. Isı değerlerini ayarlayabiliyorsunuz vesaire, birçok özelliği de mevcut. Dediğim gibi AMD işlemci uyumlu bir anakarttır. Intel uyumlu değildir. Eğer ki Intel olacaksa Intel'e uygun bir anakart seçmeniz gerekiyor.
Yoksa aksi halde sıkıntı yaşarsınız. Diğer teknik özellikleri de burada da yazmaktadır. Bir de sizlere söylemek istediğim LAN bağlantısı var. Gigabit Ethernet bağlantısı üzerinde mevcut arkadaşlar. Gayet güzel, uygun bir anakart. Yani alabileceğimiz fiyatı ise tek başına alırsak 541 liralık bir fiyat olduğu görülmektedir. Sıradaki parçamız RAM XPG'nin Gaming D30 diye geçmekte. Bu da tek modülü 8 GB'lık, gecikme değeri 16 olan DDR4 teknolojisini kullanıyor. Overclock olarak görülmüyor ama 3.2 GHz'lik bir frekans desteği olduğu görülmektedir. Diğer RAM'lere göre bir tık önde, çünkü soğutucusu olan bir RAM arkadaşlar. Çünkü RAM'ler de ısınıyor. Dolayısıyla soğutucu olan bir RAM almanızı tabii ki öneririz. Ancak dediğim gibi sizin bütçenize uygun olacak şeyler. Bunun kararını siz vereceksiniz. Onun dışında RAM'imiz gayet uygun, güzel bir RAM. Sıradaki parçamız hard diskimiz Adata'nın Su630 model diye geçiyor. 240 GB'lık 520-450 MB bölü saniyelik yazma ve okuma hızlarına sahip dostlar. SATA 3 kullanıyor. 2.5 inçlik bir SSD. Tek başına alırsanız 306 liraya denk gelmektedir. Tabii ki sistem toplama esnasında fiyatları düşüyor. Evet, sıradaki parçamız monitör. Dediğim gibi monitörlü bir sistem yaptım. Philips'in 21.5 inçlik, ya daha doğrusu 22'lik yuvarlasak 4 milisaniye gecikme süresi ve 75 Hz'lik bir Full HD monitör. Ben bir önceki videomda da sizlere söyledim. Eğer ki bir monitör alacaksanız mutlaka Full HD, yani 1080p'lik bir monitör tercih edin. Hani gecikme değerleridir, hertz değerleridir. Bu sizin bütçenizle alakalı bir durum. Ona siz karar vereceksiniz. Boyut olarak dediğim gibi 21 inçlik boyuta sahip arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da gayet de uygun. Benim kullanmış olduğum, zaten şu anda ekranda gördüğünüz monitörde 24 inçi bunun. 75 Hz'lik bir monitör. Ben de şu anda kullandığım. Yani bunun yaklaşık 2 sene 3 sene önce aldım. Çok da memnunum. Dolayısıyla bu monitörde rahat alabilirsiniz. Sadece VA-LCD panel olarak görülmekte. WLED sistem, yani White Screen diye geçiyor. Benim kullandığım ise IPS bir ekran. 102 ppi piksel yoğunluğu varmış arkadaşlar. 250 nitlik bir metrekareye düşen bir nit olay var arkadaşlar. Bu ışık gücüne tekamül etmektedir. 3000'e bir kontrast değerleri mevcut. Gayet de uygun arkadaşlar. Yani flicker free dediğimiz olay var. Sinyal olarak ise VGA var, DVI var ve HDMI bağlantısı görülmektedir. Onun dışında gayet de uygun bir cihaz. Ses giriş çıkışı mevcut. Eğer ki ses almak istiyorsanız da HDMI bağlantısını kullanmanız gerekmektedir. Bir sonraki parçamız kasaya geldik. Kasamızda 120 milimlik sadece egzozda olan ayarlanabilir, kodlanabilir RGB'ye sahip. Ön tarafta zaten LED sistemini görüyorsunuz. Temperli cam bir ATX ve kontrolü uzaktan kumandası olan bir kasa arkadaşlar. Tabii ki üzerinde bir power supply yok. Power supply ayrı olarak işledik. Aşağı doğru indiğimiz zaman da bu kasanın üst tarafında da istersek ileride işlemciye, yani mikro işlemciye fan takabiliriz. Yukarıya hava verebilmemiz açısından. Burası mıknatıslı bir ızgara sistemi arkadaşlar. Toz girmemesi bağlamında. Onun dışında kumandası var ve uzaktan kumanda kontrolcüsü de mevcuttur. Yani RGB'li redleri işte müziğe göre vesaire göre yapamıyoruz ama siz sadece kumandadan yapabiliyorsunuz. Bu her zaman sorulan bir şeydir. Abi benim oyunlarda ışıklarım ona göre oynamıyor. Bu anakartla alakalı bir durum. Bilginiz olsun. Aşağı doğru indiğimiz zaman da 2 tane 3.5, 3 tane de 2.5 hard disk bağlayabiliyormuşuz. Buradaki teknik değerleri üzerinden konuşuyoruz ve üzerinde bağlantılar da mevcut. Kasanın üzerinde USB bağlantı, mikrofon, İşte kontrolör vesaire bağlantılar da mevcutmuş. Ve bir sonraki parçamız power supply'mize geldik. Power supply'mizi 500 wattlık bir power supply olarak seçtim. Güzel seçtim. Ben bunu seviyorum. Çünkü birazdan değineceğim. 14 140 milimlikte bir üzerinde fan var arkadaşlar. EPFC dediğimiz bir sistem var. Bu da birazdan ona da değineceğim. Aşağı doğru indiğimiz zaman da power supply'da OVP, UVP, OPP, SCP, SIP dediğimiz, yani yüksek enerji koruması, yüksek akım koruması, kısa devre koruması gibi değerleri sizlere uzak tutan. Yani sisteme para veriyorsunuz. Bu kadar para veriyorsunuz. Herhangi bir elektrik sıkıntısında anakartınıza sıkıntı olabilir. Çok rahat olur. Anakartlar çabuk bozulur. Ekran kartınıza sıkıntı olabilir eğer ekran kartı varsa. Yoksa bile zaten anakarta sıkıntı varsa işlemciye denk gelir. Yani RAM'inizi bozar. Dolayısıyla power supply'dan parayı kısmayın arkadaşlar. Power supply'ınızı mutlaka bu tip değerleri, sertifika değerlerine sahip olacak bir power supply seçmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki bütçenize göre yapacaksınız ama dediğim gibi bir yerden kısın ama bundan kısmayın.
Bundan olabildiğince yüksek kaliteli power supply olun. Bir de bu power supply'da arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi şurada bir değer var. Onu da size söylüyorum. Aktif PFC dediğimiz olay ise bu dalgalı akımı, yani şebeke elektriğini doğru elektriğe çevirdiği zaman daha yüksek bir wattını kullandığı için de gerçeğe yakın bir değerde watt değerleri verir. Bu da sisteminizde hem güçlü bir performans sağlar hem de az enerji harcamanızı sağlar. Bu önemli bir unsur. Bu bir power supply'da tavsiye ediyoruz. Güzel power supply. Ben de sizler için özellikle bunu seçtim. Ama bu sistemde çok da ucuza power supply'lar var. Neden onları seçmiyorum? Bir düşünün. Sıradaki parçamız klavye ve mouse'a geliyor. A4 Tex'e işte yıllardır kullandığımız markalardan USB kablolu mouse ve klavyesi mevcut. Şuradaki mouse'un bende kablosuz, hatta kanalımıza videosu var. Kablosuz mouse olarak da. Bu klavye de çok güzel bir klavyedir. Mouse'u da güzeldir. Fiyatı da yani tabii ki A4 olduğu için biraz öyle. Yani daha uygun fiyatlı klavye de koyabilirdik ama yani biraz daha elimizin altında rahat olsun, değil mi? Yani biraz daha o güzel olsun. Mesela DPI ayarlarda burada üzerinde mevcut arkadaşlar. Gayet de güzel. Son parçamızda kulaklık koydum. Oyuncu arkadaşlarımızın özellikle okullar kapanıyor. Az kaldı. Şunun şurasına ne kadar kaldı ki okullar kapanıyor. Açık mıydı o ayrı mevzu ama sonuçta kapanıyor, değil mi? Evinde bilgisayarı olmayan ya da eski bilgisayar olanlar arkadaşlarımızın daha niye rahat bir, en azından yazı güzel bir çek geçirsin, değil mi? Daha böyle deşarj olsunlar oyun oynayarak. Ben de o yüzden biraz daha güzel bir kulaklık koymayı tercih ettim. Daha uygunlar, ucuz fiyatları var ama tavsiye eder miyim? Sizin bileceğiniz bir şey. Çünkü kulaklık kulağınızı yormayacak. Yani tutup da 1 saat, 2 saat, 3 saat oyun oynadığınız zaman kulağınıza bir ağrı hissediyorsanız ya da sesleri iyi algılamıyorsanız bilin ki bu kulaklığınızdaki sıkıntıdan kaynaklanıyordur. Şimdi buradaki kulaklığımıza baktığımız zaman da 50 milimlik bir sürücü var. Yani hem sağdaki hem de soldaki bu hoparlörlerin çapı demektir bu. Bu ne kadar büyük olursa sesi o kadar iyi alırsınız. Daha gerçekçi alırsınız ki bunun 50 milimetrelik çok çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. RGB'li bir şey. Hassas bir kulaklık. USB bağlantısı var. Aynı zamanda aydınlatma için, yani RGB için, şuradaki ledler için USB'den alıyor voltajı. 3.5 milimlikte bir jackla bunu dilerseniz telefonunuza, dilerseniz bilgisayarınıza bağlayıp rahatlıkla kullanabileceğiniz bir, zaten burada bağlantısını burada gösteriyor. Empedans değeri 32 ohm olarak görünmektedir. Frekans değerleri tabii ki 20 Hz'e 20 kHz. 2.3 metrede kablo uzunluğu mevcutmuş arkadaşlar. Gayet de güzel bir kulaklık. Kafa bantlı vesaire, kulağı yormayacak. Bakın bayağı bir geniş yani. Abi ben çok ufam, işte ilkokula gidiyorum, ortaokula gidiyorum, ben kulak ufak, ne gerek var? Abi büyüyeceksiniz. Dolayısıyla bir ürün aldığın zaman da, yani bunları yıllarca kullanacaksınız. Örnek vermek gerekirse oradaki bu işlemci belki sizi 3 sene 5 sene sonra işiniz yaramayacak ama kulaklığı eğer iyi bakarsanız yıllarca kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Biz burada 2, 4, 6, 8, 9 tane parça, ekran kartı yok demiştik. Monitör, klavye, mouse, kulaklık mevcut. APU bir işlemci. İşlemcisi de güzel. APU dediğim şey ise buradaki G sonundaki gaming, yani dahili bir ekran kartı olduğu anlamına gelmektedir. Fiyatı ise 4571 liralık bir sistem. Arkadaşlar ben elimden geldiği kadar sizlere uygun fiyatlı ürünler çıkartmaya çalışıyorum. Biz toplamaya başlıyoruz. Sizlerin de fikirleri bizim için çok önemli. Mutlaka yorumlara yazın. Soru olabilir. Kafanıza takılan bir şey olabilir. Ya da benim atladığım bir durum varsa da mutlaka yazın. İnsanoğludur. Dilimiz sürçebilir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bizi Discord'dan ve web sitemizden de mutlaka takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.